Şimdi bir düşünün. Kaç WordPress siteniz var? 2, 3, 5, belki de onlarca. Peki bu siteleri yönetmek için harcadığınız zamanı bir düşünün. Saatler, günler. Eğer birden fazla WordPress siteniz varsa ve bu sitelere saatlerce zaman harcıyorsanız bu video tam size göre bence. Onlarca sitenizi tek panelden yönetebileceksiniz. Güncellemeler, yedeklemeler, içerik yönetimi hepsi tek tık ile elinizin altında olacak. Zaman kazanmak, iş akışınızı optimize etmek, WordPress site yönetimini daha etkili kullanmak istiyorsanız koltuğunuza yaslanın ve bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bu eklenti tam size göre. Çünkü bugün tüm bu sorunları çözebileceğimiz bir eklentiyi inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. İncelediğim eklentinin WordPress kütüphanesindeki sayfası arkadaşlar. Hemen Türkçesine bir bakalım. Bu sayfaların linkleri videonun açıklamalar kısmında bulunacak. Lütfen girin ve okuyun arkadaşlar. Geliştiricinin notları var. Çok fazla özellikleri var. Tek bir panel üzerinden bütün sayfalarınıza ulaşabileceksiniz. İşte müşterilerinizin sayfalarına ulaşabileceksiniz. Bayağı özelliği var yani, öyle diyeyim size. Şimdi MindVP ne? Ona bir bakalım. Yani aslında videonun başında da söylediğim gibi birden fazla WordPress sitesini yönetmek için yazılmış, yapılmış bir eklenti. Panelden tabii ki sitelerinize ulaşıyorsunuz. İçerikler, eklentiler ekleyebiliyorsunuz, çıkarabiliyorsunuz. Birden fazla WordPress sitesini yönetmek zaman alıcı ve sinir bozucu bir görev olabilir. Dediğim gibi saatler ve günlerce uğraşmanız gerekebilir. Yedeklemeleri, güncellemeleri falan, bunlar çok uzun süre alabiliyor. Eklenti güncel. Şu anki WordPress sürümüyle de güncel. Sürekli zaten bana da e-posta geliyor güncellemeler ve yeniliklerle ilgili. MindVP Dashboard, yani kontrol paneli SaaS olmadan WordPress yönetimi demiş. Bu ana sitemizde kuracağımız eklenti aslında. Bir tane sitemizde kuracağız ve oradan da diğer siteleri de artık tanımlayacağız. Bir de client olarak, yani ek diğer alt siteleri kuracağımız eklenti bu arkadaşlar. Bunun da videonun açıklamalar kısmında linki olacak. Hemen oradan ulaşabilirsiniz. Türkçesine bakalım. MindVP Child, yani alt aslında birden fazla siteyi yönetmek için MindVP panosuna güvenli şekilde bağlanır. Güvenli bir şekilde bağlıyorsunuz sitenizi. Şimdi örnek bir tane ben zaten oluşturmuştum arkadaşlar. Hemen göstermek istiyorum size. Ben eklentiyi normalde internet sitesinde kurdum. Orada test ettim. Evet, çalışıyor. Ayrıyetten şöyle bir şey denemek istedim. Eğer benim gibi siz de WordPress siteleriyle uğraşıyorsunuz, birden fazla mesela WordPress siteniz lokalde varsa lokalde kurulur mu diye bir test etmiştim. Hatta canlı yayınımızda şuralarda link olacak, yukarılarda link olur. Canlı yayınlarımızda bahsetmiştim. Lokalde bir hatalar aldım, SSL hataları. Onu da çözdüm. SSL olayını da çözdükten sonra lokalde de çalıştırdım. Bir sürü lokalde çalıştım bunlar siteler. Ayrıyetten şeyi de merak ettim. Eğer lokalde çalışıp internetteki canlı aktif olan sitemi de bağlayabilir miyim diye düşündüm. Onu da bağladım arkadaşlar. Bakın, eğitimdestekçisi.com sitesi internette aktif bir site, canlı bir site. Onu da şu an lokalde görebiliyorum. Bakın, lokal adresimiz, canlı siteye de ulaşabiliyorsunuz. Şimdi tabii ki aldığım notlar var. Öncelikle onları da söylemek istiyorum size. Lokaldeki SSL sorununu çözdük. Lokalde eğer çalışmak istiyorsanız, lokaldeki sitelerinizi bağlamak istiyorsanız, tek bir yerden kontrol etmek istiyorsanız lokalde de yapabiliyorsunuz. İnternette zaten yapılıyor. Canlı olarak yapılıyor zaten. Şöyle bir sıkıntı var. Ben lokal VP kullanıyorum. Lokal VP kullandığım için çalışmak istediğiniz siteyi çalıştıracaksınız programda. Yani açacaksınız. Lokal VP'de ters gibi bir şey oluyor. Yani nasıl diyeyim size? Ana eklentinin çalıştığı sitede panele girdiğiniz zaman bakın bu şekilde bağlantı yapamayabilirsiniz. Neden? Çünkü bu siteyi çalıştırmanız lazım lokal VP'de. Çalışmazsa bağlantı kuramıyorsunuz. Demek istediğim şu. Hemen onu da anlatayım. Şöyle göstereyim hatta. Bakın. Burada mesela yeşil olanlar şu an çalışıyor arkadaşlar. Bakın. Mesela bir tane açalım. Şu an bu pasif durumda. Bunu açmak için start site demeniz lazım. Yani çalıştırmanız lazım ilk önce bu siteyi ki bağlantıyı kurabilsin. Bu da her seferinde işte, ya da çok fazla siteniz varsa hepsini birden açmanız lazım. Lokal VP'de biraz sıkıntı, öyle diyeyim size. Onun haricinde başka ne var? Client güvenlik kimliği var, onu göstereceğiz zaten. Ayrıyetten de mesela ana eklentiyi sitenize ekledikten sonra gene client eklentisini de eklerseniz burada bu panelde görebilirsiniz. Bakın, MM hosting lokal. Normalde bu ana sitem benim. Ana eklentinin kurulduğu site bu. Bunu ama şeyi de eklemeniz lazım. Client'i de, yani alt eklentiyi de eklemeniz lazım ki burada bu panelde görün. Çünkü diğer türlü bakın, bu panelden çıkıp WordPress yönetimine geleceksiniz. Çünkü burada güncellemeleri falan görmeyeceksiniz. Buradan göreceksiniz bu sefer. Eklentilerin işte güncellemesi var mı ya da yok mu?
ya da bir şey yedekleme falan yaptığınız zaman buradan yapmak zorunda kalacak. O yüzden de client eklentisini de ekleseniz mantıklı. Aslında panel bu şekilde, bakın bir sürü güncellemeler, işte bakın çekirdek güncel, hepsini tek tıkla yapabilirsiniz. Ama ben her zaman diyorum, güncellemeleri yapmadan önce muhakkak yedek almanız lazım. Yedek alın. Çünkü güncellemeler sitenizi bozabilir. O yüzden de geri dönülemez hatalar karşılaşabilirsiniz. O yüzden buradan bakın yedekleme sistemi var. Gene tek tıkla yedekleme yapıyorsunuz. Aldığım notlar bunlar. İşte aktif siteleri de ekleyebiliyoruz. Başka da bir şey yok. Hemen temiz bir WordPress sitesi kuracağız. Kurulumu yapacağız. Yani kurduk zaten. Orada ana eklentimizle başlayacağız ve sitelerimizi ekleyeceğiz. Tabii ki bunları canlı internet sitesinde yapacağız arkadaşlar. Uyarımızı yapıyoruz. Ondan sonra da işlemlere geçiyoruz. Ana eklentimizi kuracağımız site bu arkadaşlar. maxentmet.xyz diye bir site. Bakın herhangi bir şey yok. Bir iki tane eklenti ekledim tabii ki. Konumuzla alakalı değil aslında. Onu da söyleyeyim. Bu videoyu çekerken de WordPress'in 6.6.2 sürümü çıktı. Şimdi onu da güncellemedim. Hem de burada eklentiyi kurduktan sonra güncelleme işlemlerini falan da göstermiş olurum. Kontrol panelindeyiz. Ne yapıyoruz? Hemen eklentiler kısmına geleceğim. Eklentilerden yeni eklenti diyeceğim. Eklenti arama kısmına MineVP diye yazıyorum. Bakın burada zaten MineVP dediğinizde yeşil olan, anahtar şekli olan. Bu alt siteleri kuracağımız eklenti arkadaşlar. Ana eklentimiz bu. Yani hangi site üzerinden kontrol edeceksek ilk önce onu yükleyeceğiz. Yani bu, bakın 20.000 diyor zaten bu eklenti. Hemen kurup etkinleştireceğim. Eklentiyi kurdum ve etkinleştirdim. Bize bir karşılama sihirbazı, kurulum sihirbazı geliyor. Bunu atlayabiliriz. Şuradan atlayabilirsiniz ya da buradan da devam edebilirsiniz. Ben atlayacağım. Neden atlayacağım? Loco Translate üzerinden bu eklentilerin Türkçe'ye çeviri dosyalarını yaptım arkadaşlar. Loco üzerinden de yükleyeceğiz oraya. Onları yaptıktan sonra kurulumu tekrar devam edebiliriz. Kontrol paneline geldim. Eklentiler kısmına yeni eklenti ekle diyeceğim. Loco Translate'i kuralım. Kurup etkinleştireceğim. Eklenti ayarlarına geliyorum ki önce. Şu 100K yazan kısma şunu 4096K diyorum. Ondan sonra tekrar 100K'ya çevirebilirsiniz tabii ki. Bu yüksek dosyalar için arkadaşlar yaptığım bir taktik. Öyle diyeyim size. Eklentiler kısmına geliyorum. Eklentimi buluyorum. Bakın Türkçe dil dosyası. Daha önce tabii ki bu siteye kurduğum için canlı yayında göstermiştim herhalde. Eklenti Türkçe dil dosyası hala duruyor tabii ki. Hemen bir güncelle falan diyelim bakalım. Var mı herhangi bir şey? Eşitle diyelim 2626 dizge. 2850 dizgeye geldi. Bakın 231 yeni dizge eklenmiş. 7 kullanılmayan dizge kaldırılmış falan. Kaydet diyorum. Ondan sonra tekrar eklentinin olduğu yer özel kısmındaymış. Po yükle diyorum. Özel kısma dosyalarımı şimdi bulacağım. Oradan hemen yükle diyorum. Bir daha eşitle diyelim bakalım. Bir aksaklık olmasın. Şöyle bir bakalım. Hatta eklentiye, evet, Türkçe'ye çevirdi. Şimdi eklentimizde tekrar kaldığımız yerden devam edebiliriz. Türkçe çeviri dosyalarını yükledikten sonra hemen bakalım eklentimizde. Gördüğünüz gibi Türkçe. Şimdi eklentinin buradaki menülerini bir göz geçireceğiz zaten. Bir bakacağız, şöyle bir bakalım. Hızlıca bir geçiş yapacağız. Ama bu videoda tam detaylı bir MineVP incelemesi yapmayacağım arkadaşlar. Yaparsam çok uzun sürer. Hatta geliştiricinin YouTube sayfasına da gidip bakabilirsiniz. Bütün bölümler için neredeyse işte videolar falan çekilmiş. Bu çok saat sürer. Yani bayağı bir saat sürer. Peki bu videoda neyi göstereceğim özellikle? Öncelikle site nasıl ekleyeceğiz? Birden fazla olan diğer WordPress sitelerini nasıl ekleyeceğiz? Onu göstereceğim. Müşteri oluşturacağız. Bir tane müşteri oluşturacağız. A kişi, B kişi, mesela çalıştığınız ya da hizmet verdiğiniz müşterileriniz olabilir. Onların müşteriler kısmına ekleyeceğiz. Ayrıyeten eklenti ekleme, silme, güncelleme, yedekleme nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Yine biraz uzun olacak video ama en azından işinize yarayacak temel bilgileri göstermiş olacağım. En sonunda da MineVP'nin sitesinden bir lisans oluşturacağız. Bir lisans, ücretsiz bir lisans oluşturacağız. API key oluşturacağız. Bunun sebebi ise eklentinin uzantılar bir kısmı var arkadaşlar. Uzantılar kısmında ücretsiz olarak bize sunduğu bazı eklentiler var.
pluginler var. WordPress pluginleri var. Onları kurabilmemiz için bizim bir API'ye ihtiyacımız olacak. Onu da MineVP sitesinden alacağız arkadaşlar. Hemen bir hatırlatma yapayım. Şimdi ana sitemizde arkadaşlar şuna çok dikkat etmeniz lazım. Bu sitenin güvenliği çok önemli arkadaşlar. Eğer bu sitenin güvenliği hafif sağlarsanız güvenliğini, siteniz eklendiğinde diğer bağlantılı olan alt sitelere de ne yazık ki erişim sağlanabilir. Bu yüzden güvenliğe çok önem verin burada. Yani bu sitenizde güvenlik çok önemli olması lazım. Çok fazla bir eklenti zaten eklemeyeceksiniz. Burada bir işiniz olmayacak çünkü. Buradan yalnızca panel üzerinden kontrolü sağlayacaksınız. İşte dediğim işlemleri yapabileceksiniz. O yüzden de belli başlı güvenlik önlemleri alın. Yani eklentilerini yükleyin, güvenlik eklentilerini yükleyin. İşte virüs olabilir. Aslında eklentinin içinde güvenlikle ilgili eklentiler falan var ama bu ana sitenizi yapabildiğiniz kadar da güvenli hale getirin. Onu söyleyeyim başta tabii ki. SMTP'nizi falan da kurun tabii ki e-posta işlemleri için. O da kurulu olması lazım. Şimdi hızlıca hemen şöyle bir eklentinin menüsüne bir bakalım. Neler var neler yok onları bir görelim. Hızlı ayar dediği kısım arkadaşlar. Eklentiyi kurduğumuzda zaten karşımıza çıkan karşılama sihirbazı, kurulum sihirbazı diyeyim size. Buradan direkt ne yapmıştık? Panele dönmüştük zaten. Aslında kurulumu yapabilirsiniz. Bakın tanıtım, sistem, bağlan, müşteri ekle, izleme, bitir falan. Buradan bir tane yapalım aslında. Şimdi MineVP hızlı kurulum sihirbazını başlatın demiş ve başlatalım. Türkçe olduğu için bakın çeviri dosyaları zaten maxentmet.com sitemde var. Oradan ulaşabilirsiniz çeviri dosyalarına. Ana eklentinin ve client yani alt siteleri kuracağınız eklentinin Türkçe dil dosyaları var. Eğer cüzi bir fiyat zaten alırsanız da bana da destek olmuş olursunuz. Burada işte MineVP hızlı kurulum sihirbazı falan demiş. İşte MineVP rehberli turlar. Bunu açarsanız bu biraz başlangıçta belki kullanabileceğiniz bir şey zaten ama bu turlar bazen çok can sıkıcı oluyor. Zıppıt zıppıt her şeyde çıkıyor. O yüzden de ben kapatacağım bunu. Çok gerek yok. Aslında eklentiyi burada kurulumu bitirdikten sonra da kapatma yöntemi falan var. Onu da göstereceğim zaten. Açıp kapama olayını görebilirsiniz. Burayı kapattım ben. Devam diyorum. Burada sistemle ilgili bakın sistem gereksinimliği kontrolü. Hepsine bakıyor zaten. İşte ne var? Tespit edilen site neyle kurulmuş? SSL var mı? Onları bakıyor. Hepsinde çekini gayet iyi. Bu uyarıyı okudum ve devam etmek istiyorum. Bakın burası bir üretim tesisi gibi görünüyor diyor. Gördüğünüz gibi. Bu uyarıyı okudum ve devam etmek istiyorum diyorum. Devam et diyorum. İlk çocuğunuz bunları tabii ki ufak tefek aksaklıklar olabilir. Bunları tabii ki logo üzerinde de hemen bu kelimeyi bulup değiştirebilirsiniz. Yani ilk sitenizi bağlayın olabilir. İlk alt siteyi bağlayın olabilir. Böyle bir şey değiştirebilir zaten. İlk çocuğunuzu bağlayın sitesi. Biraz değişik olmuş. Bağlanmak istediğiniz WordPress sitesine MineVP Child eklentisi yüklü ve etkinleştirilmiş mi diye soruyor bize. Şimdi biz alt site eklemedik daha. O yüzden de eklemediğim için bu eklentiyi de kurmadık sonuçta. O yüzden bunu açmıyorum zaten. Sonra bunun zaten kurulumu bitirdikten sonra da açabilirim. Devam et diyorum. Müşteri adı hemen bir tane müşteri oluşturalım mesela. Ramazan diyorum. Müşteri fotoğrafı varsa bir tane fotoğraf artı bir de telefon. Bakın ek kişi ekle dersem ayrıyetten birden fazla mesela irtibatta olduğunuz sitelerde mesela iş yaptığınız müşteriniz olabilir. Onları da ekleyebiliyorsunuz ama bir kişi bir tane yeter. Müşteri ekle diyorum. Temel çalışma süresi izleme. Temel çalışma süresi izlemeyi etkinleştirin. Evet bunu açıyorum. Yani sitelerinizi ne kadar bir aralıklarla kontrol etsin. İşte bunu mesela 5, 10, 30 dakika falan her saatte bir işte 3 saatte falan bilmem ne her saattesin. Her saatte kontrol etsin. Sağlık izleme. Evet bunu da açıyorum. Bakın site sağlığı izlemeyi etkinleştirin. WordPress kontrol panelinde site sağlığı ile ilgili bir pencere vardır zaten. Orada görürsünüz site sağlığını size gösterir. İyileştirilmeli iyi şeklinde iyileştirilmeli diye göstersin bize uyarı versin en azından. Devam et diyorum. Bakın MineVP kontrol paneliniz hazır. Sitenizi yönetmeye başlayın. Bu kadar. Yani kısaca bir aslında ayar yapmış gibi bir şey oldu. Şimdi diğer hatta şeylere bakalım. Ayarlarına da bakalım. Menülerine bakalım diyeceğim ama hemen şöyle tekrar yönetim kısmına geliyorum. Bakın genel bakış ana panoya gidiyorsunuz zaten. Aslında diğerleri de burada zaten hepsi mevcut. Hemen bir daha gideyim ondan sonra da gitmeyeceğim zaten. Bakın site ekliyoruz, müşteriler, maliyet izleyici. Bir siteyle ilgili maliyetiniz varsa işte alan adı olabilir, hosting olabilir, farklı maliyetler harcıyorsanız ya da bunları mesela maliyetlendirebiliyorsun. Insight İçeride olan bitenleri size analiz şeklinde gösteriyor. Öyle diyeyim işte onu da göreceğiz zaten şimdi. Panoda göreceğiz. Uzantılar eklentinin dediğim gibi
içindeki belli başlı eklentiler var. WordPress eklentiler var. Buna uzantılar işte. Lisans bir API alacağız sitesinden. Ondan sonra o eklentileri de kullanabileceğiz. REST API sistemi var. REST API ile çalışabiliyor. Bu aslında çok güzel bir şey. Kendi REST API sistemini oluşturuyor. Farklı API sistemleri uyguladığınız siteleriniz varsa, mesela API ile çalıştığınız siteler varsa buradan da bağlayabiliyorsunuz. Gayet güzel olmuş bence. Ayarlar var, güncellemeler, eklentiler. Bunlar eklenti ya da temaların işte ya da WordPress çekirdek sürümleriyle ilgili güncellemeler, eklentiler, temalar gene aynı şekilde. Kullanıcı falan oluşturabiliyorsunuz. Her sitede farklı şeyler yapabilirsiniz. Yazılar her sitede isterseniz fark etmez, istediğiniz sitede yazı paylaşabilirsiniz. Yani ulaşabiliyorsunuz. İlla o siteye girip kontrol paneline ya da işte yazı kısmına girip de yazı yazmanıza gerek yok. Panel üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Bu da bilgi demiş. Bilgiye de bakalım hatta. Evet, yine işte bizim sitemizle ilgili bakın. Orada uyarılar var falan, bunları düzeltiyorsunuz işte. Nasıl düzeltirsiniz? Hosting'den yapabiliyorsanız alan yeri aldığınız yerden, hizmet aldığınız yerden ya da config PHP'den eklemelerle düzeltebiliyorsunuz uyarıları. Böyle bir şekilde çıkıyor gidiyor işte. Tamamdır. Artık şeye geçebiliriz. Bir genel bakış yapalım. Ondan sonra da genel bakış derken zaten panomuz burada. Artık bir site ekleyelim. Yani bir alt site ekleyelim. Çünkü burada da panomuzu da görmemiz lazım sonuçta. Onlara başlayalım. Videoyu buraya kadar izlediğinize göre umarım içeriği faydalı ve ilginç bulmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Şayet bulduysanız da aşağı tarafta beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hatta yorumlarınızı, düşüncelerinizi ve fikirlerinizi yorumlar kısmına yazarsanız da çok sevinirim. Bunlar beni motive edici şeyler tabii ki. Son olarak sizden bir ricam olacak. Bu tarz içeriklerin düzenli olarak yayınlanmasını istiyorsanız lütfen abone değilseniz abone olun. Bildirim zilini de açmayı unutmayın. Böylece videoları kaçırmazsınız ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Site eklemeden önce şurayı atladığımı fark ettim arkadaşlar. Şu kısmı, yani sol üst taraftaki buradaki sembollerin açıklamadım. Hemen hızlıca oraya da bir geçelim diyorum. Hemen anlatayım size. Şimdi başlangıçtaki senkronizasyon sembolü tabii ki. Buna bastığınızda eklediğiniz alt siteler mesela olacak burada. Şimdi ekleyeceğiz birazdan mesela. Burada senkronizasyonu yapacak, bağlantılarını gösterecek, işte güncelleme var mı yok mu filan, bunları gösterecek. Bir veri artık güncellemesi yapacak alt sitelerinizde. Artı işaretinde bakın MineVP kontrol panelinize yeni öğe ekleyin demiş. Buradan kısa yol gibi bir şey düşünün bunu da. Mesela bir müşteri ekle dediğinizde buraya direkt mesela şöyle ne yapalım, gönderi oluştur diye bakın. Alt sitenize yeni bir gönderi ekleyin. Gönderi oluştur diyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Aynı kontrol panelinden girdiğimiz, hani WordPress kontrol panelinde yazılar kısmı var ya, oluştur dediğimiz yer. Onun gibi bir alan çıkıyor bakın. Gördüğünüz gibi. Burada mesela işte ne yapıyorsunuz? Yeni toplu gönderi oluştur. Hangi sitede gözükmesini istiyorsanız yazınızın, işte kategorisi falan, bunları falan seçebiliyorsunuz. Tabii ki şu an alt sitemiz olmadığı için buralar boş gibi gözüküyor ama buradan tek bir tıklamayla yazı oluşturabilip bütün sitelerde, istediğiniz sitelerde yayınlatabilirsiniz. Öyle kolaylık var. Yani artı işaretinde bunlar o özellikler. Çark işareti, hemen şöyle tekrar bir genel panoya gelelim. Çark işareti sayfa ayarları demiş. Aslında gene yapılması gereken işlemler var, onu söyleyeceğim ama birazdan ona geleceğiz zaten. Burada bakın widget, yani bileşenler, panoda gördüğümüz bileşenleri buradan kaldırabiliriz ya da ekleriz, gösteririz. Her şeyi güncelle düğmesini gizle. Bakın gizlenecektir diyor. Yani gizlersiniz. Buradan neyin gösterilmesini istiyorsanız, panonuzda mesela ne olmasını istiyorsanız seçebilirsiniz. Hızlı site kısa yolları demiş ama şu an herhangi bir sitemiz yok tabii ki. Geçtik. Tema var. Panomuzun teması nasıl bir şey olsun? Varsayılan klasik koyu yapalım bakalım. Ayarları kaydet diyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde fıstık yeşili meşili koyu şekli geliyor. Neyse böyle kalsın. 3 tane nokta var. Burada aslında ayarlar kısmına girmemiz lazım. Orada ayarlarda ana eklentiyi kurduğumuz sitede yapılması gereken işler var. Ayarlar var çünkü bu eklentiyle ilgili. Onu yapmamız lazım. Onu unuttum çünkü. Bilgi zaten görmüştük. VP yönetimi, yani WordPress kontrol paneline dönüyorsunuz buradan. Buradan çıkış yapıyorsunuz. Zaten bakın MineVP panel'dan çıkış yapın. Ondan sonra destek al. Şimdi destek alı özellikle gösteriyorum. Neden? Videonun başlarında da söylemiştim. Kısa tur, rehberli turlar açıp kapama olayını buradan açıp kapatabilirsiniz arkadaşlar. Açarsanız herhangi bir işlem yaptığınızda size işte yol gösterecek. Bakın bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Başta diyorum tura, anlatıyor, burada gösteriyor işte şudur budur diye falan. Böyle anlatıyor ama ben kapatacağım tabii ki bunu. Gerek yok.
Bu şekilde kalsın. Başka ne var burada? İşte yöneticiler toplu demiş. MineVP hesabım. Buna da zaten videonun sonlarında geleceğiz. Burada bir uyarı işareti var. Uyarı işaretinde MineVP Dashboard sitenizin dikkatinize ihtiyacı var. Lütfen mevcut güncellemeleri kontrol edin. Şu an zaten WordPress sitemizde, yani bu eklentiyi kurduğumuz WordPress sitesinde bir güncelleme geldi. Dediğim gibi videoyu çekerken WordPress yeni bir sürüm çıkardı gene. Yama çıkardı, öyle diyeyim hatta. Güncelleme 6.6.2 geldi. Bir tane eklentide güncelleme geldi hemen. Onu bize ikaz ediyor. Burayı da göstermiş oldum. Unutmuştum çünkü. Ayarlar kısmına hemen bir geleceğim. Çünkü ayarlara bir girelim bakalım. Orada da söyleyeceklerim var. Ayarlar kısmına geldik. Bakın genel ayarlar. Günlük senkronizasyon süresi. Buradan isterseniz saat kaçta, yani kaçta başlasın senkronizasyon. İşte geceliğin mi başlasın, gündüz gece gündüz neyse fark etmez. Seçebilirsiniz. Günde kaç defa yapsın oradan seçebilirsiniz istediğiniz gibi. Saatimiz, evet, yerel saatimiz şu an +3 çünkü. Tarih formatı, işte ne var, saat zaman formatı var. Kenar çubuğu sol demiş, bunu sağ varsayılanmış. Sağ alalım bakalım. Sağda kalsın. Gene bunları da zaten gördük. Widgetler. Eklenti gelişmiş otomatik güncellemeler demiş. Güvenilir güncelleri yükleyin ya da devre dışı, size kalmış gene. Yani Türkçe olduğu için anlayabiliyorsunuz ne olduğunu. Bakın bayağı onaylar bilmem ne, güncelleme TDP. Burada da tabii ki dediğim gibi iyice bir okumanız lazım. Bakın yedekleme ayarları. MineVP yerel yedekleme özelliğinin daha fazla geliştirilmesine aktif olarak uzaklaşıyor. En iyi uzun vadeli çözüm yedekleme uzantılarından biri olacaktır demiş. Şimdi API yedeklemeleri değil, biz uzantılar içinde eklentinin, bakın şuradaki uzantılar içerisinde VP Vivid eklentisini kuracağız. Zaten ben de onu kullanıyorum. Zaten bir tek onu kullanıyorum. Taşımada, site taşımalarımda ya da internetten canlı sistemi lokale taşıyacağım. Lokaldekini internete taşıyacağım der ki o eklentiyi kullanıyorum. Gayet hoşuma gidiyor, ücretsiz. Uzantılar kısmında onu ekleyebileceğimiz bir kısım var zaten. Güzel bir şey ama sonlarda geleceğiz ona zaten. Buradan işte ayarlarınızı kaydedebilirsiniz ama burayı bir tabii ki yani bir bakın, inceleyin. Genel ayarlar, gelişmiş ayarlara geçiyorum hemen. Burada IP'lerle ilgili bakın, bağlantı yönetimini doğrulayın. Bakın şimdi internette canlı. Biz şu an canlı tabii ki sitelerimizde yapacağız bunu. Lokalde yapmak için arkadaşlar bakın bunu seçmeniz lazım lokalde. PHP. PHP olanı seçerseniz lokalde bu eklentiyi kullandığınızda hata alacaksınız. OpenSSL açıldığı için, yani varsayılan olarak geldiği için. PHP'ye çevirdiğinizde büyük bir ihtimalle hata almayacaksınız. Almazsınız. Ben de çünkü aynısı oldu. Lokal VP programını kullanıyorum bilgisayarımda sonuçta. Bunu çevirdikten sonra hata olayı çıktı. Çünkü hata aldığınızda, SSL hatası aldığınızda eklenti yapamazsınız. Site ekleyemiyorsunuz. Sıkıntı yaratıyor size. Başka ne var mesela? E-mail ayarları var. Hemen e-mail ayarlarına bakalım. Burada işte bakın alıcılar uzatma lisansı devre dışı bırakma bildirim. Dediğim gibi ama SMTP ayarınızı yapın. İnternet sitenizdeki SMTP ayarını yapmanız lazım ki e-postalar gelsin gitsin, size ulaşsın. E-postalarımız, araçlar kısmına gelelim. MineVP burada işte şeyler zaten bakın. Yani bunları da gördük zaten. Deneme, alt siteleri, işte içe aktar, dışa aktar. Gösterge tablosu iç görüleri demiş. Ona bakalım. Rehberli turlar, yani orayı buna da değineceğiz şimdi. İç görüntü etkinleştirme, tamam. API yedeklemeleri demiş. Bakın. API'leri de nerede işte tutacaksanız buradan bir hesabınızın olması gerekiyor. Ayarlarda, eklentinin ayarları da bu diyelim. Bu şekilde. Hemen panomuza geçelim. Genel bakışa bir geçelim. Şunları da bir kaldıralım ilk önce. Temizleyelim şurayı. MineVP Child web sitenizi otomatik olarak güncellemesini istiyorsunuz. Bu şiddeti tavsiye edilir. Güncellenmesini istiyor musunuz diyor. Bakın alt eklentisi otomatik olarak güncelle. Yani alt sitelerinize kurduğunuz alt eklenti, daha kuracağız ya. O eklentinin otomatik olarak güncellenmesi bence önemli. Güvenlik bakımından. O yüzden de bence bunu seçmek mantıklı. Otomatik olarak güncellesin alt sitelerde kuracağımız Client eklentisini yani. Rehberli turları açmak ister misiniz? Hayır dedik bunu zaten. Bunu hemen kapatalım gitsin. Bir widget'i gizlemek için veya göstermek için çark işareti. Yani şurada dediğim gibi şurada neyi göstermek istiyorsanız ya da göstermemek istiyorsanız buradan ayarlayabilirsiniz. Bunu da kapatalım. Böyle temiz kalsın. Şimdi genel bakış panomuz burası. Bakın güncellemelere genel bakış. Eklediğimiz her sitede, hatta
Ana sitemizde de Clint'i ekleyeceğiz. Onu da ekleyeceğim çünkü demiştim. Burada en azından kendi sitenizde bu pano üzerinden de ulaşabilirsiniz. İlla WordPress kontrol paneline gitmenize gerek kalmaz. Müşteriler, bir tane müşteri zaten yaptık, oluşturduk. Bağlantı durumu şu an yok. Şimdi eklentinin bazı kısımları İngilizce tabii ki. Bu da geliştiricinin bize izin verdiği, yani verdiği kadarıyla çeviri yapabiliyorum. Bazı yerler daha işte zamanla herhalde düzelecektir diye düşünüyorum. Şu an sitemiz yok tabii ki. Bağlantı yok. Sağ sertleştirmeleri, bu da iyileştirme aslında. Sertleştirme derken alt sayfadakileri iyileştirme. Açıklar varsa işte neleri kapatacaksınız, kapatmayabilirsiniz, onları göster, bunları göster diye onlar da çıkacak zaten. Son sayfalar ve son yazılar. Burada eklediğiniz sitelerdeki son sayfaları görebilirsiniz. Son yazıları burada görebilirsiniz hepsini. MyVP ile başlayın demiş. İlk önce zaten bir tane müşteri ekledik. Bakın ilk siteyi ekle, müşteri ekledik, ilk maliyeti ekle ve uzantıları yükleyin diye panoda bir kısım var. Bunların yerlerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela yani şöyle bakın, artı işareti çıkıyor. Şunu alıp buraya kaydırabilirsiniz. Aşağı, sağa, sola. Neyi görmek istiyorsanız yapabilirsiniz. Ya da işte bakın şöyle uzatabilirsiniz. Aşağı doğru indirebilirsiniz. Güzel yapmışlar. Bu da bence çok mantıklı. İyi olmuş. Büyütüp küçültebilirsiniz. Şunu bile kaldırabiliriz aslında. Birazdan kaldırırız zaten. İşlemleri bitirelim, ondan sonra kaldırırız. Bu şekilde bir ana panomuz var. Detayları işte bakın, kullanılabilir güncellemeler falan. Şimdi artık bir site ekleyelim. Gene canlı bir sitede ekleyeceğiz. Ondan sonra da burada zaten değişiklikleri göreceksiniz. Siteler kısmına gelelim. Burası burada açık kalsın. Bu şekilde kalsın. Bakın, siteleri yönet, siteler yeni ek, siteleri içe aktar. Ondan sonra etiketler, güncellemeler, eklentiler. Burada bayağı bir işimiz var aslında böyle site eklerken. Dediğim gibi siteye artık buradan pano üzerinden ulaşabileceksiniz alt sitelerinize. Hangi alt sitemizi oluşturacaksak ona geçelim. Yani başka bir internet sayfamıza geçiyoruz. vpalemi.com, bu siteyi alt site olarak belirledim tabii ki. Buna şimdi bizim Clint eklentimizi, yani alt eklentimizi yükleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada da gerçi fazla bir şey yok. Bakın WooCommerce falan, bazı eklentiler falan var ama varsayılan bir şekilde duruyor gibi düşünün. Eklentiler kısmına geliyorum. Yeni eklenti ekle diyorum. Eklentimizi arama çubuğuna yazalım. MyVP Child kurulacak eklenti bu arkadaşlar. 700.000, şu an 700.000 üstünde etkin kurulum var. Eklentiyi kurup etkinleştireceğim. Eklenti kuruldu, etkinleştirdik. Şimdi hemen buradan ayarlar kısmından bakın, MyVP Child. Ayarlar sekmesine geliyorum. Şimdi Settings, Server, informasyon burada durumunu falan gösteriyor. Detaya bakalım. Detayda da bakın bu şekilde bize bilgileri veriyor. Şimdi bunu aslında şu an ekleyebiliriz arkadaşlar. Ana sitemize ekleyebiliriz. Ama size tavsiyem şu olacak arkadaşlar. Bakın, güvenlik, bunu bence açın. Neden açın? İleriki zamanlarda daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yani şu an tabii ki site eklerken değil ama ekledikten sonra da mesela bunu seçin arkadaşlar. Seçili olsun yani. Şuradaki güvenlik kodu otomatikman ana sayfanızda gelecek. Aranızdaki bağlantı biraz daha güvenli olacak. Yani. O şekilde. Ama şu an açmamıza gerek yok diyorum. Kapatıyorum. Bunun da Türkçe dil dosyası var. Bu eklentinin de Türkçe dil dosyası var arkadaşlar. Hemen şimdi şurada şu adresimizi alalım ve gelelim ana sitemize. Ana sitemizdeyiz. Siteleri yönet, yeni ekle diyorum. Şimdi burada bize soruyor HTTPS mi yoksa HTTP mi? Lokalde de arkadaşlar, eğer lokal kullandığınız program SSL varsa, SSL sertifikası falan varsa tamam, HTTPS'yi seçebilirsiniz. O zaman zaten SSL hatası almayabilirsiniz. Ama alıyorsanız da bağlantılarınızı lokaldeki bilgisayar için HTTP'yi kullanın. Şimdi hemen linkimizi şuraya bir yapıştıralım. Bakın, kurduğumuz eklenti, alt eklentiyi kurduğumuz site. Bağlantıyı sına diyorum. Bakalım bağlantıyı yapacak. Bağlantıyı test etti. Evet, bağlantımız var. Siteyle bağlantı yapılabiliyor diyor arkadaşlar. Bakın, VP Alem diye IP'si çıktı. Tamam diyorum. Şimdi MyVP Child eklentisi kurulu ve etkin olduğunu doğrulayın diyor. Kurduk, doğruladık, bağlantımızı yaptık çünkü. Bunu açıyorum artık. Şimdi burada vpalemi.com'da işlemler yapabilmemiz için yönetici ismini de girmeniz lazım arkadaşlar. Ya da bir yönetici oluşturmanız lazım orada. O yönetici ismini kullanması lazım. O yüzden de bakın, yönetici kullanıcı adı diyor. Buraya kullanıcı adını yazın. Yönetici kimse. vpalemi.com, evet. İsteğe bağlı ayarları göster. Bir bakalım ne varmış şimdi. Benzersiz güvenlik kimliği. Bakın burada şu olay arkadaşlar, bakın. Bunu açabilirim şimdi. Şimdi böyle bir kod verdi bana. Şimdi bunu alıp kopyalayacağım. Tekrar geldim. Benzersiz güvenlik
kimliği. Boş bırakacağım. İlk başta boş bırakacağım şimdi. Site simgesi, eğer bir logosu falan varsa buradan logoyu yükleyebilirsiniz. Sitenizin oradan da anlayabilirsiniz hem. Etiketler isteğe bağlı ama buradan zaten biz henüz bir etiket falan oluşturmadık. Burada yoksa etiketleri görürsünüz. Müşteri, bir tane müşteri oluşturmuştuk. Onu seçtim. SSL sertifikasını doğrulasın. Otomatik algılama yapsın. Okey dedik. Tamam. Site ekle diyorum. Bakın şimdi başta benzersiz güvenlik kimliğini boş bıraktım. Burada direkt olarak zaten gördüğünüz gibi uyarıyı veriyor. Yani buradaki güvenlik kodunu eklemeniz lazım arkadaşlar açtıktan sonra. Hemen buraya yapıştırdım. Bir daha site ekle diyorum. Bekleyin diyor. Site başarıyla eklendi. Gösterge tablosunu şimdi ziyaret edin. Siteyi ekledik ama yapılacak tabii ki işler var. Ne var? Etiket var. İşte ondan sonra başka ne var? Etiketleri yaparız yani. Ya sıkıntı değil. Tamam, gösterge tablosuna bir gidelim. Hatta siteleri yönet diyeyim. Bakın vp-alemi.com geldi buraya. Ekran görüntüsünü almaya çalışıyor şu an. Sitenin ekran görüntüsünü almaya çalışıyor. Bakalım alacak mı? Bunun ekran görüntüsü gelene kadar bayağı uzun sürüyor yani. Neyse. Izgara modunda site seçenek, tablo modunda kıyasla sınırız demiş. Şöyle değiştirelim bakalım. Yatay olsun. Bu şekilde olsun. Izgara modunda olmasın da yatay şekilde olsun. Sitemiz geldi. Şimdi genel bakışa bir bakın, burada güncellemeler diyor. 2 tane güncelleme gelmiş zaten. Eklentiler. Bakın. vp-alemi.com diyorum. Eklentileri göster diyorum. vp-alemi.com'daki kurulu eklentiler bakın. Gördüğünüz gibi görebiliyorsunuz. Ondan sonra güncellemelere bakalım. Bakın hangi eklentilerin güncellemesi gelmiş. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir de panodan bakalım. Ana panomuzdan bakalım. Bakın ana panoya direkt olarak geldi. 2 toplam güncelleştirme diyor. Hepsinin tümünü güncelle ya da detayları gör dediğinizde direkt siteye gider. Demin gördüğümüz yer. Buradan güncelleyebilirsiniz. Ne varmış başka? Mesela bakın bağlantı durumumuz şu an evet bağlıyız çünkü. Sağ sertleştirme demiş. Yani detayları gör diyorum. 4 tane tavsiye vermiş bize. Bir de açsa. Detayları görmek için buraya tıklanıyor, pardon. Bakın WordPress sürümü gizlenmedi, bilmem ne, yeşiller evet okeyli ama bize şunları mesela yapabilirsiniz diyor. Buradan tümünü düzelt dediğimde direkt olarak hepsini düzeltecek misin? Okey. Yenile diyorum. Hata göstermiyor. Tekrar genel panoya bir gidelim. Ana panoya. Sağ sertleştirme gitti. Son sayfalar bakın, gizlilik politikası, hesabım, ödeme, sepet. Yani VP alemi şuradaki sayfalar ne varsa, buradaki hangi sayfalar varsa hepsini buradan da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın ilk site ekledik, ilk müşteri ekledik, ilk maliyeti ekledik, uzantı yükledik. Site yükleme böyle. Bu şekilde yükleyebiliyorsunuz. Tekrar siteler kısmına geliyorum. Şimdi burada tabii ki birden fazla tabii ki siteniz varsa işe yarar bu. Yoksa bir tane siteye girip kendiniz de zaten güncellemeleri, yedeklemeleri falan yapabilirsiniz. Onda sıkıntı yok zaten. Ama 2, 3, 5 tane var mesela, 40 tane var, 50 tane var. Bu eklenti işinizi çok kolaylaştırır. Ben lokalde bunu gördüm çünkü. Ama lokal VP'de mi çalışmak mantıklı, işte o var. Xamp'la çalışmak daha mantıklı gibi geldi bir yerde baktığınız zaman. Ama olsun, gene işime yarayacak benim de. Şimdi bir tane daha site ekleyelim. Hatta şöyle bir şey deneyelim arkadaşlar. Subdomain yani alt domainli bir site eklemedim. Hatta şimdi onu test edeceğim. Yani alt domainli siteyi de ekleyecek mi, eklemeyecek mi? Ona bir bakalım bence. Ne yapalım? Hemen gidelim bir kontrol panelimize girelim. E-ticaret sitemiz. Bunu da ekleyelim. Bakalım. İlk defa deneyeceğim ben de zaten. Eklentiler kısmına geldiğim eklenti, yeni eklenti ekle diyorum. Burada hemen MineVP yazalım. Eklenti, bu eklenti MineVP Child. Şimdi kur diyorum ve etkinleştireceğim. Aynı şekilde vp-alemi.com'da yaptığımız gibi arkadaşlar aynı şekilde yapacağız. Ayarlara geldim. Burada bu şekilde beklesin. Hemen ismi alalım. Şöyle alan ismimizi kopyalayalım. Geldik. Yeni ekle diyorum. Buraya hemen adresi yapıştıralım. Bir bağlantıyı sığına diyorum. Arkadaşlar bu biraz uzun sürebiliyor. Ben gerçi keseceğim. Demin biraz fazla sürdü çünkü. Hemen bakalım bu ne kadar sürecek. Evet, bağlantıyı yaptı. Yani yapmadı aslında. Sınadı. Bağlantı yapılabiliyor dedi. Hemen bunu onaylıyorum. Yönetici kullanıcı adı demiş. Dediğim gibi arkadaşlar bakın, yönetici kullanıcı adı. Yani normal bir kullanıcı değil. Kullanıcının rolü yönetici olması lazım. İsteğe bağlı ayarları göster diyorum. Gene buraya bakın. Şöyle yapalım. Bu sefer bunu açalım tabii ki. Açtım. Kaydedelim. Hemen alalım şunu da kopyalayalım. Bu şekilde gene böyle tamam. SSL müşteri gene biziz. Hemen etiketler yapmadık tabii ki. Site ekle diyorum. Bekleyin diyor. Tamamdır. Geldi, siteleri yönet diyorum. İkinci sitemizde demek ki alt domainlerde de çalışıyor arkadaşlar bakın. Orada gördüğünüz gibi şöyle biraz bakın, iyileştirilmeli diyor. Site sağlığı diyor. Bayağı güzel yapmışlar ya.
Durum kodu, site ana sayfası, ekran görüntüsü görmek için tıklayın demiş. Bunlar biraz tabii internet bağlantınızla da alakalı arkadaşlar. Şöyle bir basalım hatta bakalım ne çıkacak. Hala arıyor mu? Arıyor. Ha bu şeymiş. Yeni eklediğimiz. Geç. Ha geldi. Bakın böyle güzel ekran görüntüsü de var. Alıyor mu? Ha, buradan bakabiliyorsunuz. Onu kaydetmiyor ama. Not ekleyebiliyorsunuz. Mesela buraya hemen diyelim. Ticaret sitemiz dedik. Not kaydet diyorum. Tamam kapat. Bakın not olduğuna dahil burada. Şu neymiş? This web site. Bunu nereye gönderiyor? Atarim.io. Bununla işimiz yok bizim tabii ki. Geçtik. Maliyetleri burada gösteriyor. Artı şuna bakalım. Veri senkronizasyonu, genel bakış, siteyi düzenle, sağ sertleştirme, siteyi kaldır demiş. Etiketler, etiket ekleme. Şu etiketi de göstereyim tabii ki. Etiketler alanına geliyorum. Yani sitelerinizin ne maksatlı olduğunu anlatmak için diyeyim size. Öyle düşünün. Yeni etiket diyorum mesela. Yeni etiket oluştursun. Diyorum ki e-ticaret. E-ticaret rengi de şöyle mavi olsun. Etiket oluştur. Ondan sonra bir tane de blok yapalım. Blok. Ya da kırmızı olsun. E-ticaret. Shop dedim. Seçimi kaydet dedim. Ondan sonra bloğa geldim. Buradan da gerçi nasıl bakalım kaydedecek mi yoksa öteki türlü kaydedeceğiz. VP alemine geldim. Seçimi kaydet dedim. Normalde kaydediyordur diye düşünüyorum. Burada da bakın anlatıyor zaten, açıklama vermiş falan, böyle güzel olmuş. Hemen sitelere geliyorum. Siteleri yönet diyorum. Gelmiş mi etiketler bakalım. Gelmiş bakın etiketler, e-ticaret blog. Buradan daha hızlıca mesela sitelerinizi bulabilirsiniz, edebilirsiniz. Genel bakışa geliyorum. Şimdi diğeri de eklendi. Bakın bir WordPress güncellemesi, 5 eklenti, toplam 6 tane. Hepsini güncelle dediğinizde bakın hepsini çevirir ama her zaman diyorum ne yapıyorsunuz? İlk önce güncellemeler yapmadan önce muhakkak yedeklerinizi oluşturun arkadaşlar. Yedekleriniz olsun. Gene 3 tane tavsiye verdi. Bakın sayfalar, yeni sayfalar geldi. Ekledik ya siteye. Ekledik, yeni sayfalar geldi bilmem ne falan. Onlar da var. Şimdi şunu da hemen şöyle bakalım. Sitemize gelelim. Mesela Shop VP alemi. Buraya bastığınızda site, bakın siteyle alakalı kısma geldik şimdi. Direkt olarak hepsini değil, eklediğiniz sitelerin hepsini değil, site gidiyorsunuz. Site bazı alıyor. Yani sitede gidiyor. Site olarak shopvpalemi.com. Şimdi buradayız mesela. Burada site bilgisini veriyor bakın. Bunu vermiş. Eklentileri gösteriyor. Tema neymiş onu gösteriyor. Sayfa, son. Bakın e-ticaret notlar, müşteri adı, maliyet izleyici falan. Site bazında gösteriyor şimdi. Düzenle dediğimde site URL'si, bakın site başlığı, gene buradan logo falan yükleyebilirim. Başka yani siteye has ayar yapabilirim. Bakın askıya alabilirim. Böyle yani buradaki seçenekleri bakabilirsiniz. Neler yapılabilir, neler yapılamaz diye. Buradan site bazında ayarlamalar yapabilirim. Güncellemelere bakayım. Güncellemelerde bu sitede 3 tane güncelleme olduğunu söylüyor bize. E-mail ayarları varsayılan mı? Bakın şu an kapalı hepsi. Mesela bunları açabiliriz. Yönet diyorum. Bakın alıcılar etkinleştir dediğimde bu şekilde e-postaları mesela açabilirsiniz. Sağ sertleştirmeye bakalım. Sağ sertleştirme de çok tuhaf geldi bana ya. Buradan iyileştirme diyelim buna biz aslında. Alt site tespit eden sertleştirme sorunları. Onu görebiliyoruz. API yedeklemeli falan varsa, eğer API ile bağlantılı falan bir site ise bu da. Bu şekilde başka sitelerde ne var ona bakalım. Şimdi bu sitede gün etiketler gösterdik. Siteyi yeni ekledik. Siteleri içe aktar demiş. Buradan site içi aktarma var. CSV dosyasını yükleyin demiş. Birden fazla web sitesine aktarın. Varsa öyle bir dosyanız buradan da öyle örnek CSV dosyasını indirin demiş. Yok bizde zaten. MyMP dışı tüm değişiklikleri temizle demiş. Herhangi bir sitelerde değişiklik yapmadık zaten. Herhangi bir şey yapmadık. Yani bu panonun dışında siz ayrıyetten siteye girdiniz. Mesela vpalem.com'da orada bir değişiklikler yaptınız falan derken burada panoda görürsünüz zaten. Yani genel bakışta falan panoda gösterir size. Bu pano dışında yaptığınız hareketleri falan görürsünüz. Etiketler, evet, etiket yönetimi yaptık. Güncellemeler, burada güncellemeleri gösteriyor. Eklentiler, bakın burada mesela 2 tane, şunu da seçersem eklentileri göster diyorum. 2 tane siteden şimdi. Burada mesela bakın klasik widget
eklentisinde 2 tane sitede kullanılmış. Bunlar tek sitede kullanılmış. 2 sitede kullanılmış. Bu şekilde. Eklenti gerçekten çok böyle hani içine girdiğiniz zaman derya deniz bayağı böyle şey var. Özelliği çok fazla. Dediğim gibi tam detaylı bir inceleme çok saatler alır ya. Bayağı bir saat alır yani. Güncel eklentileri gösteriyor dedik. Eklentileri yönet, eklentileri yükle. Eklenti yükleyebilirim ayrıyetten. Hangi siteye istiyorsam mesela gene WordPress kütüphanesine girip bakın gene WordPress kütüphanesi burası zaten. Nasıl eklentileri yüklüyoruz? O şekilde buradan istediğim siteye bir eklenti yükleyebilirim. Mesela klasik düzenleyince atıyorum bir tane bir şey yükleyelim mesela. Şunu yükleyelim mesela. vpalemi.com eklentiyi yükle dedim. Kurulumdan sonra etkinleştirme usulünün üzerine yazdım. Kurulumunu tamamla diyorum. vpalemi.com'a bunu kurmasını istedim bu eklentiyi. Bakalım ne yapacak. Eklenti kuruldu diyor. Tamam. Güzel. Şimdi vp-aleme geliyorum. Neydi eklenti? Health check. Tamam. Eklentiler kısmına geliyorum. Kurul eklentilere bakalım. Bakın. Health check. Eklenti kuruldu. Bu şekilde. Güzel bir kolaylık. Gelişmiş otomatik güncellemeler. Yani burada zaten hepsi yazıyor. Temalar, kullanıcılar, kullanıcı ekleyebilirim. İstediğim siteye, istediğim rollerde bakın. Yönetici şifreleri var. İsterseniz yönetici şifreleri oluşturabilirsiniz. Bakın. Burada size zaten bir şifre bak oluşturuyor böyle. Burada mesela yönetici şifresi değiştirebilirsiniz. Yönetici parolası güncelleme diyor çünkü. Yazı ekleyebilirim. Sayfalar var. Aslında önemli konulardan biri de şu. Yedekler yani. VP Vivid. Tabi burada ücretli sürümü almanızı tavsiye ediyor ama ücretsiz sürümüyle de yapacağız bunu. Başka yani ne var? Güvenlik. Bunlar uzantıları arkadaşlar. Güvenlik uzantılardan yani şu kısımdan ulaşacağız aslında. Ama hepsinde gösteriyor bunları mesela böyle performans falan. Bunlar bakın uzantı. Çoğu ama ücretli. Onu da söyleyeyim. Site ekledik. Müşteri zaten ekledik arkadaşlar. Müşterilerde de gene bakın müşteri ekle, müşteri alanları diye demiş. Maliyetler var. Burada maliyet ekleyebiliriz. Maliyet özeti bakın. Maliyetleri yönetme yeni ekle. Mesela örnek olarak bir tane yapalım. Hatta şöyle yapalım. Maliyet hemen alan ismi diyorum. Alan ismi ücreti dedim. Ürün URL'si var mı? Yok. Yani isterseniz yazabilirsiniz hani nereden aldıysa. Ürün simgesini yükle. Bir tane simge seçelim. Buradan ikon yükleyebilirsiniz. Herhangi bir ikon işte ürünle ilgili, maliyetle ilgili. Simge şekli demiş seçin. Simgesi seçin. Bakın bir tane böyle klasör. Hatta şöyle buradan böyle bir şey. Yani şunu seçtik. Rengi de şöyle olsun. Beyaz olsun bari. Tür abonelik demiş. Ömür boyu abonelik. Abonelik senede bir güncelleyeceğiz. Haftalık, yıllık, abonelik durumu aktif. Kategori eklenti demiş. Tema hosting diyorum. Ya da hizmet diyebilirsiniz. Tek tesis lisansı demiş. Çoklu site lisansı demiş. Tek tesis lisansı öyle kalsın. Fiyatı 500 lira. Satın alma işte ne zaman ödeme yöntemi nakit kredi kartı bilmem ne falan. Ondan sonra buraya notta yazabilirsiniz. Ondan şöyle tümünü seçtik. Eklesime başarılı tasarruf edilen maliyet demiş. Maliyet özetine bir bakalım. Bakın direkt olarak hemen hosting geldi. Panoda da göreceğiz zaten şimdi. Ana panoda bakın genel bakışa gidelim. Maliyetlerimize. Nerede maliyetlerimiz? Maliyetler yok muydu burada? Müşteriler. Hatta şöyle sitelere bir bakalım. Buraya gelmedi. Insight'ta mıydı? Pardon. Insight. Maliyet izleyici. Tamam. Ay için kalan ödemeler demiş. Başka bir şey göstermiyor. Maliyetleri yönetme demiş. Burada görebiliyoruz işte 2 tane siteye 500 lira bilmem ne falan demişiz. Bu şekilde maliyetlerimizi de takip edebiliyoruz. Insight'a bakalım. Bakın 2 eklendi 3 eşitlenmiş. Burada bize bir rapor gibi düşünün bunu da. Son faaliyet günlüğü bilmem ne falan. Bize analiz raporu gibi bize sunuyor. Güzel kullanılabilir yani bu da tabii ki çok böyle fazla siteniz falan varsa da bayağı işe yarar diye düşünüyorum aslında. Uzantılar kısmı var bir de REST API var. REST API'yi de kullanmayacağız yani göstermeyeceğim orada zaten APK ile bir işim yok şu an benim.
API anahtarı ekleme falan. Bununla ilgili videolar falan var. Bakın API anahtarını oluşturabilirsiniz. Bu API key'i alıp okuma, yazma, silme işte bilmem ne falan demiş. Bunu mesela kullanacağınız yere ekleyebilirsiniz. API key'ini verebilirsiniz. İşte birbiriyle bağlantı yapabilirler. API key'imiz yok ama tabii ki bizim şu an. Uzantılar kısmı zaten önemli olan. Uzantılar burada işimiz olacak zaten birazdan da. Şimdi siteleri ekledik. Etiket kısmını yaptık. Eklentileri nasıl ekleyebiliriz ya da silebiliriz. Onlar gösterdim. Yani en azından bir eklenti yükledim. Silme de aynı şekilde zaten. Başka işte gösterilecek ne var diye düşünüyorum ama başka da bir şey yok gibi. Yani güncellemeleri de dediğim gibi arkadaşlar buradan yapabiliriz. Hatta detayları gör diyorum. Bakın detayları gördüm. Eklentiler 5 tane, WordPress 1 demiş. Site bazında bakarsam buna. Site bazında bakalım. bpalemi.com. 2 tane çünkü güncelleme var diyor. 2 güncelleme var. Genel bakışa tekrar gideyim. bpalemi.com. Tamam. Tümünü güncelle diyorum. Tamam, devam edelim. Güncellesin bakalım. Güncelledi mi? Güncelledi. Panoya bir daha gidelim. Evet, güncelledi. Bakın senkronizasyon yaptıracağım şimdi bir daha. 2 tane siteye kurmuştuk ya. 2 siteye de senkronizasyon yapacak şimdi. Evet. Bağlantımız var. Bağlantımız kopmadı. Sitelerimize tek bir panel üzerinden hepsine ulaşabiliyoruz işte. Gayet güzel. Umarım anlaşılmıştır. Yani site ekleme, eğer arkadaşlar takıldığınız bir yer varsa lütfen zaten videonun yorumlar kısmında bir yazın arkadaşlar. Bildiğim bir şeyse zaten tekrar onu anlatmaya çalışırım bir şekilde. Bir şeyler yaparız. Yazarım, çizerim ya da hatta. Şimdi artık uzantılar kısmına bir geçelim. Uzantılar kısmında MineVP'de bir hesap oluşturacağız. Resmi sitesinde oluşturacağız. Orada çünkü bir lisans anahtarı alacağız. API key alacağız arkadaşlar. Hatta uzantılar şeyini açayım, bölümünü açayım. Bakın burada zaten MineVP API anahtarınızı girin diyor. Hesap oluşturduğunuzda zaten bu hesabınızda gözükecek. Oradan kopyalayıp buraya yapıştıracağız. Sonra da doğrulayacağız zaten. Uzantıları yükleyin dediğinizde yani ücretsiz olanlar, free olanlar gördüğünüz gibi ajansta var mı? Yok, yedeklerde bakın. Bu mesela kütüphanede, WordPress kütüphanesinde olduğu için bunu mesela yükleyebiliyoruz. Bu yüklenebiliyor ama free yazanlar bakın lisans olmadığı için, ücretsiz bir lisansımız olmadığı için kullanamıyoruz arkadaşlar. Yani lisans anahtarını almamız lazım. Bu burada kalsın böyle. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz MineVP'de hesap açmaya. MineVP içindeki uzantıları kullanmak için ücretsiz lisans anahtarı almamız gerekiyor. Söylemiştim bunu. Şimdi MineVP'nin sayfasına geldim arkadaşlar. Önce bir hesap oluşturacağız. Hesabı oluşturduktan sonra zaten lisans anahtarımız hesabımız sayfasında orada göreceksiniz, göstereceğim zaten. Şimdi nasıl oluşturacağız? Nasıl hesap oluşturacağız? Login kısmında zaten girdiğin zaman yok. Install MineVP Now diyor. Şimdi hemen hesap oluşturalım. İndireceğiz zaten. Ücretsiz sürümünü indireceğiz ki ondan sonra zaten burada sizi yönlendirecek. Bakın free olanı, yani ücretsiz olan. Burada bu formu doldurmanız lazım arkadaşlar. Bakın 0 zaten ücretsiz olduğu için işte ad, soyad, e-postanızı doğru yazmanız lazım tabii ki. İşte nereden, işte Türkiye'dense, hangi ülkedense buradan yazacaksınız. Yani bildiğiniz e-ticaret formundaki gibi formu dolduracaksınız. Şifrenizi oluşturacaksınız. Kullanıcı adınızı oluşturun. Türkiye zaten otomatik olarak seçiyor. Bunu doldurduktan sonra sözleşmeler var. Okudum, anladım işte. Kullanıcı sözleşmesi bilmem ne falan. Bunları işaretleyip please order diyeceksiniz. E-posta gelecek zaten. Ben bunları yaptığım için tekrar yapmıyorum arkadaşlar. Yani doldurmuyorum. Siz bunları doldurduktan sonra please order dedikten sonra dediğim gibi e-postanızı bekleyin. Hesabınızı oluşturduktan sonra siteye tabii ki giriş yapacaksınız. Hesabımın sayfası işte. Burada account işte bu kısma giriyorsunuz arkadaşlar. Uzantılar kısmına geliyorsunuz. Burada zaten lisans anahtarını göreceksiniz. MineVP, Mine API Key lisans anahtarınız oluşturulmuş halde. Bu lisans anahtarını alacağım, kopyalıyorum. Ondan sonra da internet sistemdeki MineVP uzantılar kısmına gideceğim. Siteme geldim. Kopyaladığım API anahtarını buraya yapıştıracağım arkadaşlar. Bu şekilde yapıştırdım. Ondan sonra da anahtarı doğrulamasını isteyeceğim. Sanırım burada doğruladığına dair bir şey yazmıyor gerçi ama evet yani doğrulamıştır. Uzantıları yükleyin diyorum şimdi bakalım. Normalde daha önce bu free yani ücretsiz olanlar seçemiyorduk. Şimdi anahtarımızı güncellediğimiz için yani onayladığımız için yapıştırdık, onaylattık, doğruladık. Bunlar da açıldı. Pro'lar zaten ücretli olduğu için onları kullanamıyoruz. Kuramıyoruz hatta. Bakın bunlar açıldı. Şimdi işinize yarayacak olan eklentiler hepsini de kuracaksınız diye bir şey yok arkadaşlar.
işinize yarayacak olanları bakacaksınız. Sayfasına gittiğinizde zaten bakın şimdi WooCommerce Shortcuts. Yani bunu aslında ben testlerde kurmuştum. E-ticaret siteleri varsa eklediğiniz alt sitelerde oradaki mesela ürünleri görebiliyorsunuz. İşte alışverişleri ne yapılmış ne edilmiş falan onları görebiliyorsunuz. Bunu kurabilirsiniz mesela ya da farklı şeyler varsa. Bakın bunlar çoğu ücretsiz zaten yedeklemeler. Ben tabii ki VP Vivid kullanıyorum. Normalde bunu lisans almadan da kurabilirdim ama en azından lisans almanın nasıl olduğunu gösterdim. Müşteri kısmında bir şey yok zaten. Yazılar sayfa bakın. Bunlar. Şimdi bunlarla ilgili tabii ki videoda çekilebilir, anlatılabilir. Geliştiricinin sayfasında da zaten bu uzantılar hakkında videolarda var. Hepsi var mı bilmiyorum tabii ki. Bakmak lazım. Burada da bakın MindVP tarafından geliştirilen ücretsiz uzantı. Bu free olanlar işte. Pro'lar zaten premium uzantı. Org olanlar da WordPress kütüphanesinden aldığımız ücretsiz olanlar. Bu şekilde şimdi biz bir yedeklemeyi yapalım. Zaten bunu yaptıktan sonra da yedeklemeye bir geçelim hemen. Bunu kurulmasını istiyorum. Seçili uzantıları yükleyin demiş. Kursun. Evet kuruldu. Şurada bir uyarı vardı. Zaten o uyarıyı arkadaşlar okuyun. Orada güzel bir şey diyordu. Onu geçtik gerçi ama bakın şu an uzantımız kuruldu. Şimdi siteler kısmına geleceğim. Bakın sitelerimiz burada duruyor zaten. Ayarlar kısmına bir gelelim. Burada normalde yedeklemeyi göstermesi lazım. Onu nasıl yapacağız şimdi bir bakalım. Evet ayarlar kısmında genel ayarlar kısmında yedekleme ayarları diyor. Bakın API yedeklemeleri diyor. Bunu MyVP. Şimdi bunu yüklemezsek burada gözükmez zaten. Bu uzantıyı yüklememiz lazım. O yüzden bunu yükledim. Eski yedekleme özelliğini etkinleştirin demiş. Hayır. VP Vivid kalsın. Ayarları kaydet diyorum. Şimdi sitelere gidip bir bakalım. Son yedekleme. Bakın yedekleme kısmı geldi arkadaşlar. Buradan istediğiniz gibi yedekletebilirsiniz. Şimdi yedekle diyorum. Mesela VP alemini yedeklesin. Şimdi yedekle diyorum. Normalde arkadaşlar gerçi tema da koyu olduğu için bunlar da beyaz kaldı. Temanın rengini değiştirelim. Beyaz yapalım. Varsayılan yapalım da ayarları kaydet. Tamam. Bu şekilde daha anlaşılır. Aslında burası vp-alemi.com'da zaten kuruluydu arkadaşlar. Hemen bakalım. Bakın zaten kurulu. Kurulmasa da sonuçta fark etmez. Kurabilirsiniz tabii ki. Kuruluydu. Yapacağı yedekleme zaten. Bakın şimdi hemen şuraya bir girelim. 22 Ağustos 2024. Bakın 22 Ağustos 2024 gördüğünüz gibi. Buradan mesela müdahale edebiliyorsunuz işte yedeklemeyi yapabilirsiniz. Backup now yani şimdi yedeklesin. Yedeklemeyi bitirdi. Şöyle bir daha tekrar gelelim. Evet 12 Eylül 2024. Ana sitesine gidelim bakalım hatta. Bakın 12 Eylül 2024. Bu şekilde yedeklemeleri de alabilirsiniz arkadaşlar. Hatta işte hesabınız varsa buralarda Google Drive'a ya da diğer depolama alanlarında yükleyebilirsiniz ya da indirebilirsiniz tabii ki. VP Vivid ile ilgili videolarımız var. Yedekleme ile taşıma ile ilgili videolarım var kanalda. Onları da seyredebilirsiniz. Birden fazla WordPress siteniz varsa bence kullanabileceğiniz faydalı bir eklenti olarak görüyorum MindVP'yi. Normal WordPress sitenizde yapabileceğiniz hemen hemen her şeyi yapabiliyorsunuz. Tek bir panel üzerinden hatta yani tek bir tuşla güncellemeler, yedeklemeler hepsini yapabiliyorsunuz. Yani faydalı olacağını düşünüyorum. Ben lokalde bunu kullanacağım. Lokalde çalıştığım sitelerde bunu kullanacağım. İşime yarayacak ama videonun başında da söylediğim gibi lokal VP'de biraz sıkıntı değil de tek tek sitelerinizi açmanız lazım. Ama Apache tarzında mesela XAMPP tarzında hep Apache diyorum. XAMPP tarzında bir lokal host programı falan kullanıyorsanız o daha etkili olur diye düşünüyorum çünkü. Neyse onu da söylemiş olayım tabii ki. Videoyu buraya kadar seyrettiyseniz çok teşekkür ederim. Zaman ayırdınız tabii ki. Bu benim için çok önemli. Eğer faydalı da bulduysanız alt tarafta beğeniye, abone değilseniz de lütfen abone olursanız da bildirim zillerini açarsanız da çok memnun olurum. Beni çok sevindirir, motive eder ayrıca. Kanalda sektör videoları oynatma listesi var. WordPress sitelerinin sektör videolarıyla gelir sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bence seyredin, kaçırmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.